İl Arslan'ın hakimiyeti Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Sencer tarafından da tanındı. Zira Selçuklu Devleti zor zamanlar geçiriyordu. Sencer artık Harezm bölgesini kontrol altında tutamıyordu. Büyük Selçuklu Devleti zayıflamış, Selçuklu Sultanı Sencer ise oldukça yaşlanmıştı. Her şeye rağmen Sencer'in varlığı, Harezmşahların büyümesine engel teşkil ediyordu. Zira Harezmşahların şahlanışı Sultan Sencer'in vefatından sonra mümkün olabildi. Sencer Han, 1157 yılında vefat edince zaten zayıf düşmüş olan Büyük Selçuklu Devleti tarih sahnesinden silindi. Şimdi bir fırsat doğmuştu. Büyük Selçuklu Devleti'ndeki valiler bir bir isyan ediyor, kendi atabeyliklerini kuruyorlardı. Bu kargaşa içinde saltanat makamını Irak Selçuklu sultanları doldurdu. Irak Selçuklu Devleti topraklarında İmadeddin Zengi'nin kurduğu Zengi Devleti mevcuttu. Bu sebepten ötürü Irak Selçuklu Sultanı, boşalan Büyük Selçuklu Devleti tahtını doldurmak için Batı İran'ı zapt etti. Başkenti Rey olmak üzere kendini Büyük Selçuklu Devleti Sultanı ilan etmişti. Fakat İl Arslan kendisini Büyük Selçuklu Devleti'nin mirasçısı olarak görmekteydi ve bölgedeki atabeylikler de bu güçlü beye itaat etmeye başlamıştı. İl Arslan, hakimiyet altına aldığı bölgedeki devlet teşkilatlanmasını ve fethettiği bölgelerin hakimiyetini sağlamlaştırdı. Harezmşahlar Devleti'ni dört başı mamur bir devlet haline getirdi. Harezmşahlar artık tam anlamıyla bağımsız ve bölgesinde güçlü bir otorite olarak rüştünü ispatlamış bir devlet olmuştu. İl Arslan, devlet teşkilatlanmasını tamamladıktan sonra hemen fetih girişimlerine başladı. Harezmşahlar Devleti'nin sınırlarını genişleterek Tuz, Bistam ve Damgan bölgelerini de hakimiyeti altına aldı. Başkentini Gürgenç'ten Nişabur'a taşıdı. İl Arslan, Harezmşahların yükselişini ve güçlenmesini sağlamıştı. Ancak doğudaki Kara Hataylılar tehdidi devletin daha fazla güçlenmesine imkan vermiyordu. Kara Hataylılara vergi vermek zorunda kalan ve olası Kara Hatay tehdidine karşı tedirgin durumda olan İl Arslan, hazırlıklarını tamamladıktan sonra Kara Hataylılarla mücadele etmeye hazır hale gelince, vergi tahsil etmek için gelen Kara Hatay elçisine vergi vermeyeceğini bildirerek üstü kapalı olarak da olsa savaş ilan etti. Kara Hataylılar beklendiği gibi taarruza geçerek Nişabur'a doğru yola çıktılar. Askeri gücü bakımından Kara Hataylılarla mücadele etmesi zor olan İl Arslan, Kara Hataylıların taarruz edeceği güzergahı su taşkınlarıyla bataklığa çevirince Kara Hataylılar taarruzu yarıda bırakarak geri dönmek zorunda kaldılar. İl Arslan, Kara Hataylıları mağlup edememişti ama yine de Kara Hatay tehdidini bir süre içinde olsa bertaraf etmişti. İl Arslan bu vakadan kısa bir süre sonra vefat etti. İl Arslan'ın vefatı üzerine saltanat mücadeleleri baş gösterdi. Saltanatın esas varisi olan Alaaddin Tekiş, Nişabur şehrinin dışında bulunuyordu. İl Arslan'ın küçük oğlu Sultan Şah bu fırsatı değerlendirerek kendisini Harezmşahların sultanı ve büyük kağanı ilan etti. İl Arslan'ın büyük oğlu Tekiş, kardeşinin hükümdarlığını kabul etmedi. Ancak önce davrandığı için saltanat ordusunu arkasına alan Sultan Şah'a karşı tek başına mücadele etmesi mümkün değildi. Kardeşini tahttan indirmek için kadim düşmanları olan Kara Hataylılardan destek istedi. Harezmşahlar üzerinde düşmanca emeller besleyen Kara Hataylılar elbette bu fırsatı değerlendireceklerdi. Kara Hataylıların destek için gönderdikleri ordunun başına geçen Tekiş, Nişabur'a girerek kardeşini tahtından indirdi ve saltanat makamına geçerek kendisini sultan ilan etti. Sultan Şah, Kara Hatay ordusuna karşı koyamayıp şehirden kaçmak zorunda kaldı. Bir yıl kadar sonra tekrar saltanat mücadelesine girişen Sultan Şah, Irak Selçuklularının hükümdar vekili Müeyyed Ayaba ile anlaşarak tekrar Tekiş'i tahttan indirmek için Nişabur'a girdi. Sultan Şah'ın bu denemesi başarısızlıkla sonuçlandı ve Ayaba savaşta öldürüldü. Sultan Şah ise Gur devletine sığındı. Alaaddin Tekiş, kudretli ve güçlü bir handı.
Hakimiyeti döneminde Harezmşahlar Devleti'ni, nizamı, disiplini ve teşkilatlanmasıyla tam anlamıyla bir imparatorluk haline getirdi. Saltanat makamını ele geçirmek için bir anlamda kullandığı Karahıtaylılarla münasebetlerini keserek mücadeleye girişti. Önceleri verdikleri destek için Karahıtaylılara vergi vermeyi kabul eden Tekiş, vergi tahsil etmek için gelen Karahıtay elçisini kibirli ve fütursuz tavırlarına hiddetlenerek öldürdü. Karahıtaylılara açıkça savaş ilan etti. Karahıtaylılar da İl Arslan döneminde yarım bıraktıkları Harezm seferini tamamlamak üzere Harezmşah Devleti'nin başkenti Nişabur'a taarruza geçtiler. Tekiş'in teşkilatlandırdığı Harezmşahlar ordusu eskisinden çok daha güçlüydü. Kalabalık Karahıtay ordusu ile doğrudan mücadeleye girişen Tekiş, bu mücadelede Karahıtaylılara ağır bir mağlubiyet yaşatarak uzun yıllardır süregelen Karahıtay tehlikesine karşı ilk önemli başarıyı elde etti. Türk yurtlarını 150 yıl boyunca tehdit ve tahrip eden Karahıtaylıların batıya ilerlemesini bu zaferle bertaraf etmiş oldu. Tekiş, kendisine bağlılığını bildirmesine rağmen kardeşi Sultan Şah'tan tedirgin olmaktaydı. Bu sebeple fevkalade bir lüzum hasıl olmadıkça Nişabur'u terk etmiyordu ve stratejik hamlelerde ordusunun başında bulunamıyordu. Sultan Şah, 1193 yılında vefat edince saltanat tehlikesi ortadan kalkmış oldu. Tekiş Han da stratejik olarak daha rahat hareket edebilir duruma gelmişti. Artık ordusunun başına da rahat geçebilecekti. Harezmşahların güçlenmesi, Büyük Selçuklu Devleti'nin ardılarından olan Irak Selçukluları, Sultanı II. Tuğrul Han'ı tedirgin etti. II. Tuğrul Han, Batı İran coğrafyasında güçlenmiş, İslam halifesi Abbasi Sultanı'nın koruyuculuğunu üstlenmişti. Elde ettiği başarılarla hilafet makamının siyasi yetkilerini de elinde bulunduran II. Tuğrul Han, hakimiyeti altındaki bölgelere doğru yayılmakta olan Harezmşahlara karşı mücadeleci bir tavır göstererek bizzat ordusunun başına geçip Harezmşahlarla savaşa tutuştu. İki ordu Rey şehrinin yakınında karşı karşıya geldi. Alaaddin Tekiş Han, II. Tuğrul Han'ın ordusuna denk bir kuvvetle giriştiği mücadeleyi kazanarak II. Tuğrul Han'ı savaş meydanında öldürdü. Tuğrul Han'ın ölümü üzerine Irak Selçukluları yıkıldı ve Büyük Selçuklu Devleti'nin hakimiyet kurduğu coğrafyada varlığını sürdüren Irak Selçuklularının hakimiyet alanları Harezmşahlar Devleti sınırlarına dahil oldu. Tekiş Han da kendisini tekrar Selçuklu Devleti'nin halefi olarak ilan edip Bağdat halifesinden saltanat fermanı aldı. Yaklaşık 100 yıldır hilafet makamının koruyuculuğunu üstlenmekte olan Selçuklular, bu makamı son muhafaza eden Selçuklu Devleti olan Irak Selçuklularının yıkılmasıyla koruyucusuz kalmıştı. Kendisini Selçukluların halefi ilan eden Tekiş, bu vazifeyi de sahiplenerek hem Bağdat'ta bulunan halifenin hem de Abbasilerin koruyuculuğunu üstlendi. Bu olaydan sonra Alaaddin Tekiş Han, Sultan unvanını kullanmaya başladı. Artık o, Sultan Alaaddin Tekiş Han'dı. Bu vazifenin bir gereği olarak da bölgedeki hilafet muhalifi İsmaililerle mücadeleye girişti. İsmaililer, hilafet silsilesine itiraz ederek mevcut halifelerin hakimiyetlerini reddediyor ve isyan hareketlerine girişiyorlardı. Giderek güçlenen bu isyan hareketinin mensupları, bazı kaleleri ele geçirerek hilafet makamının hakimiyetine gölge düşürmekteydiler. Tekiş, II. Tuğrul döneminde çözülemeyen bu sorunu çözerek İsmaililerin ele geçirdiği kaleleri geri alıp İsmaililik akımının halife üzerindeki baskısını ortadan kaldırdı. Tekiş Han, halifenin koruyuculuğunu üstlendikten sonra yayılma politikalarını yavaşlatarak bu vazifeye yoğunlaştı. Alaaddin Tekiş Han'ın ölüm haberi Alaaddin Muhammed'e geldiğinde Torşiz muhasarası ile meşgul idi. Babasının ölüm döşeğinde bulunduğunu haber alan Alaaddin Muhammed, kaledekilerle 100.000 dinar karşılığında anlaşarak kuşatmaya son verdi ve derhal Harezm'e döndü. İmparatorluğun asıl başkenti Gürgenç'ti. Nişabur, İran'ın fethinde ordugah başkenti olarak kullanılmıştı. Alaaddin Muhammed,
babası Tekiş Han'ın ölümü üzerine Gürgenç'te tahta çıktı. Tekiş Han'ın ölümünü haber alan Gur devleti lideri Şehabettin, sıranın ona da geleceğini biliyordu. Hazır Büyüktürk ölmüşken Harizmşahların başını ezme vakti geldiğini düşünmüştü. Sultan Muhammed, Karahanlıları ve Karahıtaylıları yardıma çağırdı. Bunu kabul eden Karahıtay Hanı ve Karahan Hanı hemen yola çıktılar. Şehabettin de ordusuyla Harezm bölgesine doğru yola çıkmıştı. Sultan Şehabettin, filler ve benzeri her türlü vasıtayla donatılmış büyük ordusunu karşıya geçirmek üzere geçit aranmasını emretti. Fakat bu sırada Semerkant Karahanlı hükümdarı Osman'ın ordusuyla birlikte Karahıtay ordusunun gelmesi, Gurluları ağırlıklarını yakarak süratle geri çekilmek zorunda bıraktı. Onları takip eden Alaaddin, Hezaresep'te Gurluların sağ kolunu hezimete uğratarak esirler ve ganimetler aldıktan sonra Gürgenç'e döndü. Gurluları takibe devam eden Karahıtaylılar, Anthut önünde Şehabettin'in ordusunu çevirerek 2 gün devam eden şiddetli bir mücadelede bu orduyu perişan etti. Sultan Muhammed, bu cengaver ve Hindistan Fatihi Türk lideriyle ilişkilerini düzeltmek için bir elçi heyeti gönderdi ve sulh yaptı.